Hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok ama çok mükemmel bir yere geldik. Nereye geldik? Soğucak Mahallesi'ne geldik ve burada çok büyük bir tane malikaneye geldik ve Kuşadası'nda kimsenin şu ana kadar çekemediği villaya, malikaneye biz geldik ve bu muhteşem villanın bugün tanıtımını sizler için yapacağım. Şu anda çok özel bir malikanemizin önündeyim. 1350 metrekare kullanım alanına sahip olan ve 350 metrekare havuzu bulunan, özel havuzu bulunan villamızdayız. Ve burada hemen kısaca size tüyo vermek istiyorum. Kapalı havuzumuz var, açık havuzumuz var, hamam var, sauna var, jacuzzi var. Full bir deniz manzaramız var. Yani yok. Ve burada toplamda üst tarafta 4 tane yatak odamız var. En alt katta 4 tane daha yatak odamız var. Bunlara artı olarak 2 mutfağımız ve çocuk odalarımız var. Yani bu villamız, bu malikanemiz gerçekten oldukça çok büyük ve şu ana kadar ben bu kadar büyük bir malikane görmedim. Şimdi malikanemizin ön cephesindeyiz ve ana giriş kapısına gireceğiz. Bu özel malikanemizi birlikte tanıyacağız. Şu anda malikanemizin tam giriş kısmındayız ve ben sizin için aracımı buraya park ettim. Tabii karşı tarafta isterseniz bir otopark oluşturabileceğiniz bir alanımız mevcut. Hemen ileride sol tarafımda. Şu an giriş kapımızdayız. Giriş kapımızdan içeriye girdiğimizde hemen ön tarafımızda bir yürüme yolumuz var burada. Açıkçası burayı ben beğendim. Neden? Çünkü bavullarla birlikte eve geldiğiniz zaman bavulları buradan sürmesi oldukça kolay olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü adım taşları olduğunda bavulu buradan sürebilmeniz birazcık zor olabiliyor. Girişimizde bu kısımda komple üst kata kadar cam giydirmemiz var. Hemen sağlı sollu 2 tane burada sütunlarımız var ve girişi oldukça görkemli, çok güzel görünüyor. Tabii buranın akşam görüntülerini de çekeceğiz ve akşam görüntülerini de sizler için paylaşacağız. Buraya oldukça fazla emek veriyoruz çekim için çünkü bu villayı çok önemsiyoruz. Ve bu villa yetki sözleşmemizde bu villanın fiyatı için beni arayabilirsiniz ve bu villamızı görmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Şu anda tam giriş kısmındayız. İçeriye birazdan gireceğiz. Ancak içeriye geçmeden önce hemen bahçe alanlarını tanımak istiyorum. Tabii buradan hem soldan hem sağ taraftan bahçeye inebiliyorsunuz. Biz sol taraftan inelim. Hemen otopark olarak bahsettiğim yeri sizlere göstermeye çalışayım. Buranın 4 tarafı tamamen duvarlarla çevrili ve tamamen kendinize ait müstakil. Tam karşı tarafımda biraz önce size söylemiş olduğum otopark yapabilirsiniz dediğim bir alanımız var. Hemen şurada bir kapımız var görüyorsunuz. Burayı isterseniz bir otopark yapabilirsiniz. Burası son ev olduğu için ev sahibi ihtiyaç duymadı. Bu cepheye baktığımız zaman bu cephede yine komple üst kata kadar bir cam giydirme görüyoruz. Duvar beyaz olarak düşünülmüş. Villamızın dış cephesi, bu malikanemizin dış cephesi oldukça diğerlerinden çok farklı ve oldukça çok geniş kullanım alanları bize sunuyor. Birazdan tabii içerisine de geçeceğiz, içerisinde göreceğiz. Buradaki atmosferi görüyorsunuz. Burada oldukça yetişkin muz ağaçlarımız var. Hemen ön tarafımızda 350 metrekare kullanım alanına sahip olan bir havuzumuz var. Tam karşı tarafta yukarıda bir jacuzzi'miz var. Jacuzzi'nin içerisinden şelale yapılmış ve havuza doğru taşıyor. Aynı zamanda havuzumuz savaklı ve taşmalı olarak düşünülmüş ve villamızın hemen kısaca dış cephesinden de sizlere bahsetmek istiyorum.
Çünkü bu villamız gerçekten, bu malikanemiz gerçekten çok ama çok kullanışlı olduğunu düşünüyorum. Zemin katımızda, yani en alt katımızda 4 tane yatak odamız var, mutfağımız var. Onun üst katında bir salon daha var. Bir yatak odası, bir mutfak var. Onun üst katında da 3 tane yatak odamız var. Oldukça büyük. Hepsinin içerisinde tuvaleti, banyosu mevcut. Ve bunlarda çocuk odaları da mevcut. Oldukça büyük balkonlarımız var. Ve balkonlardan da hem sağ taraftan hem sol taraftan havuz alanına, yani bahçe alanına inebiliyorsunuz. Benim tam karşı tarafımda bir şelalemiz var, jacuzzi'miz var demiştim. Onun alt tarafında ise hamam, sauna ve kapalı havuzumuz var. Hemen oraya geçelim. Ondan sonra bahçemizi gezerek bu malikanemizin içerisine doğru girelim ve bu güzel villamızı, malikanemizi birlikte tanıyalım. Açıkçası ben burada çok keyif alıyorum çünkü oldukça ferah, oldukça güzel bir yer burası. Ve şu ana kadar sunmuş olduğum evlerin hepsinden çok ama çok büyük farkları var. O yüzden videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olursanız bizi de mutlu etmiş olursunuz. Tam karşı tarafında bir merdivenimiz var. Biraz önce villamızın ilk giriş kısmında bahsetmiştim. Hem sol taraftan hem sağ taraftan bahçeye inebiliyoruz diye. Diğer taraftan gelseydik, yani sağ taraftan gelseydik bu merdivenlerden inip bu bölüme gelecektik. Hemen karşı tarafında bir saunamız var. İçerisine girelim. Kısaca burayı görmüş olalım. Sobamız bu bölümde yer almış. Bu bölümde 2 katlı olarak düşünülmüş. Diğer gezmiş olduğumuz saunaların hepsinden oldukça büyük bir kullanım alanına sahip. Ve burada tuvaletimiz, karşı tarafta Hilton lavabomuz ve bu kısımda girişte ise bir duşumuz mevcut. Karşı tarafa geçiyorum. Karşı tarafa geçerken burada oldukça geniş bir alan bizi karşılıyor. İsterseniz buraya bir bilardo masası koyabilirsiniz. İsterseniz burayı spor salonu yapabilirsiniz. Yani oldukça çok amaçlı burayı kullanabiliyorsunuz. Hemen benim sol tarafımda motor dairesi var. Yani hem kapalı havuzumuzun hem de açık havuzumuzun burada bu bölümde motor dairesi bulunuyor. Ve buraya geldiğimiz zaman yaklaşık 28-30 metrekare büyüklüğünde bir kapalı havuzumuz var. Ve bu havuzumuz skimmerlı olarak düşünülmüş. Duvarlara baktığımız zaman duvarlarımızda doğal taşlar görüyoruz. Komple taş kaplama yapılmış. Hemen karşı tarafıma geçtiğim zaman da bu bölümümüzde bir hamam var. Ve hamam da diğer görmüş olduğumuz hamamlardan oldukça büyük görünüyor. Ve 2 tane de bu bölümde turnemiz mevcut. Tabii dışarıda oldukça güzel, ferah kullanım alanları bizi karşılıyor. Bahçe olsun, evin içerisi olsun, burası olsun. Gerçekten bu villa, bu malikane insanı cezbediyor diyebilirim size. Şimdi yavaş yavaş bahçemizden devam edeceğiz. Bunun üstünde bir terasımız var. Terası da size göstereceğim. Çok güzel bir seyir terasımız var. Tabii buradan deniz de görüyor. Hatta şu anda sanıyorum görebiliyorsunuz. Havuzun içerisinde bile buradan denizi görebilmek mümkün. Önünüz de asla kapanmıyor. Çünkü ön taraftaki arsayı buranın sahibi aldı. Oraya 2 tane villa yaptı ve villaları 2 katlı olarak yaptı. Kod farkı olduğu için de bundan dolayı da önünüz asla kapanmayacak. Bu da çok güzel bir avantaj. Şimdi bahçede kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bahçeyi birlikte tanıyalım. Sonra bu güzel malikanemizin içerisine girelim. Karşı tarafımda oldukça yetişkin muz ağaçlarımız var. Hemen size şunları da göstermek istiyorum. Biliyorsunuz videolarımda hep bahsediyorum. Bu limon çam ağaçları oldukça büyüyor. Yaklaşık 4,5-5 metre büyüyor ve iç içe girdiği zaman siz kesinlikle karşı tarafı görmüyorsunuz diyordum. Buradan göstermeye çalışalım. Yaklaşık 5-5,5 metre boyunda yükselmişler ve kesinlikle karşı tarafı buradan görmüyorsunuz. Hemen benim ön tarafımda burada bir palmiye ağacımız var bahçemizin içerisinde. Karşı tarafta yine güzel peyzaj alanlarımız var. Yine limon servilerimiz karşı bölümde yer almış. Biraz önce söylemiştim, havuzumuz savaklı olarak düşünülmüş ve havuzun etrafındaki taşlar ise mat tercih edilmiş. Yani ayağınız burada kaymayacak. Bu da çok güzel düşünülmüş. Çünkü çok kullanışlı olur. Allah korusun havuza girdikten sonra ayağınız kayabilir. Bunu da düşünmüşler. Bu da oldukça kullanışlı olur diye düşünüyorum. Hemen karşı tarafıma geçtiğimde bu bölümümüzde bir şezlong yerimiz var. Yani havuzun içerisindeyken bile burada şezlongda
denizi görebiliyorsunuz. Buradan çok güzel, keyifli bir deniz manzaramız var. Ve hemen sol tarafıma baktığım zaman bu bölümümüzde bir şelalemiz var. Ve üst tarafta fokur fokur kaynayan bir jacuzzi'miz var. Açıkçası canım çekmedi değil. Gerçekten de çok güzel görünüyor. Tabii hep böyle güzel güzel villaları geziyoruz. Açıkçası yani bizler de böyle ara sıra tabii bunalabiliyoruz. Sıcaklardan bunalabiliyoruz. Diyoruz ki acaba kendimizi yanlışlıkla böyle havuzun içerisine mi atsak? Özellikle Deniz Hanım bütün villalarda söylüyor. Beni diyor yanlışlıkla havuza atın diyor. Havuza girmeyi çok istiyor çünkü gerçekten de canımız da çekmiyor değil. Evet, bahçe payımız buraya kadar geliyor ve oldukça burada büyük bir bahçe kullanım alanımız var. Biraz önce size söylemiştim. Burada 2037 metrekare bahçe kullanım alanımız var ve gerçekten de karşımda çok büyük, devasal ve büyük havuzu olan büyük bir malikanemiz var. Tabii dış cephesi de diğerlerinden çok çok farklı. Şimdi bu bölümümüze geçelim. Seyir terasımıza geçelim. Burada muz ağaçlarımız var hemen sağ ve sol tarafımda. Tabii buradan dalından muzlarınızı da taze taze yiyebilirsiniz. Hatta zeytininizi bile burada toplayıp zeytininizi bile kendiniz yapabilirsiniz. Sabah kahvaltınızda da bu zeytinleri organik olarak yiyebilirsiniz. Biraz önce de söylemiştim, çam ağaçlarını hemen Deniz Hanım bize göstersin. Çam ağaçları bu bölümde yaklaşık olarak 4,5-5 metre uzamış ve kesinlikle siz karşı tarafı görmüyorsunuz. Bu arada evimizin dört tarafında tamamen kendimize ait olan bir kamera sistemimiz var. Uzaktayken bile burayı izleyebiliyorsunuz. Bu da oldukça hayatınızı kolaylaştıracaktır. En azından böyle bir villanız olduğunda tabii ki uzaktayken ara sıra bir açıp görmek istersiniz diye düşünüyorum. Burada bir seyir terasımız var. Seyir terasımızdan Samos manzaramız, deniz manzaramız, şehir manzaramız, havuz manzaramız, yeşillik manzaramız, villa, malikane manzaramız, her şey var. Yani burada gerçekten de yok diyebilirim size. Ve içeriye girdiğimizde göreceksiniz oldukça geniş, çok güzel kullanım alanları var. Hemen ön tarafında burada bir jacuzzi'miz var. Hemen onu da size göstermiş olalım. Bu bölümümüzde de bir jacuzzi'miz mevcut. Buradan da tabii ki çok güzel bir deniz manzarası bizleri karşılıyor. Hemen yan taraftan tekrar ilk başladığımız noktaya gelelim ve oradan bu özel malikanemizin içerisini birlikte tanımaya başlayalım. Şimdi içeriye geçiyoruz. Malikanemizin şu anda tam giriş kısmına geldik ve sağ ve sol tarafında 2 tane sütunumuz var ve oldukça girişi çok güzel, görkemli görünüyor. Biraz önce de bahsetmiş olduğum gibi burada komple bir cam giydirmemiz var. İçeriye girdiğimiz zaman yerlerde açık renklerde seramikler görebiliyoruz. Hemen karşı tarafında bir misafir lavabomuz var, bir misafir tuvaletimiz var. Hemen içeride bu bölümümüzde bir gömme rezervuarlı tuvaleti, Hilton lavabosuyla birlikte burada bir misafir tuvaleti düşünülmüş. Hemen karşı tarafıma geçtiğim zaman bu bölümümüzde ayrı bir portmanto alanı oluşturulmuş. Tabii şu an eşyalar olabilir evde, o yüzden içerisini açmak istemiyorum. Ve içeriye girdiğimde bu kısımda oldukça yüksek tavanlı, çok güzel, ferah bir alan bizleri karşılıyor. Sol tarafımızda bir merdivenimiz var. Buradan alt kata iniyoruz. Birazdan oraya ineceğiz zaten. Şimdi birinci katımızı tanıyalım. Sonra en son en alt kata da ineceğiz. Bu bölümümüzde oldukça yüksek bir tavanımız var. Şık bir avize burayı çok da güzel göstermiş ve oldukça geniş bir alana sahip burası. Çok da güzel görünüyor. Sağ ve sol tarafımda 2 tane sütunlarımız var. Binamızın taşıyıcı sütunları var. Tam karşı alanımda bu bölümümüzde bir salonumuz var. Karşı tarafta bir televizyon ünitemiz var. Oldukça burada her şey çok güzel ve çok büyük. Ve şuradan çok güzel bir deniz manzaramız var. Yani salonun içerisinde oturduğunuz zaman buradan asla önünüz kapanmıyor. Muz ağaçlarıyla birlikte buradan deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Karşı tarafımızda bir mutfak alanımız var. Mutfak alanına geçmeden önce hemen sol tarafımda ise burada bir yemek masamız var. Tabii tam karşı tarafımızda da bir yemek masamız daha var. Yani açıkçası burada her şeyden 2 tane var ve bu da hayatınızı kolaylaştıracaktır diye düşünüyorum. Diğer yemek masamız ise bu bölümde yer alıyor ve mutfak çok ama çok farklı. Yani şu ana kadar gerçekten de bu şekilde bir mutfak ben görmemiştim. Tezgah burada açık tercih edilmiş ve keskin hatlardan ziyade burada daha oval hatlar kullanılmış.
Hemen mutfağımızı kısaca tanımaya başlayalım. Bu bölümümüzde elektrikli bir ocağımız var. Hemen üst tarafında davlumbazımız var. Bunlar da Franke marka olarak düşünülmüş davlumbazımız. Alt tarafı ise Siemens olarak ocağımız Siemens düşünülmüş. Bu bölümde evyemiz var. Yan tarafında tabi olmazsa olmaz neyimiz var? Kahve makinemiz var. Tabii ben de biraz daha böyle yurt dışıyla daha çok çalıştığım için ben de artık kahve kültürüne çok alıştım. Günde 3-4 fincan en az kahve tüketiyorum. Bu bölümümüzde bir fırınımız ve burada bir mikrodalgamız var. Bunlar da Franke olarak düşünülmüş. Hemen yan tarafımızda yine burada oval kapaklı dolaplarımız var şu şekilde. Tavanlarda LED şerit sistemi tercih edilmiş. Orta tarafında da spot beyaz lambalarımız düşünülmüş. Mutfağımızdan hemen ön terasımıza çıkıyoruz. Burada ön balkonumuz var ve oldukça güzel bir manzara buradan bizleri karşılıyor. Tabii burada kışın da yaşayabilirsiniz. Kışın yaşarsanız kahvaltınızı içeride yapabilirsiniz ya da akşam yemeğinizi içeride yiyebilirsiniz. Ama eğer ki yazın da burada kalıyorsanız burada gün batımında akşam yemeğinizi yiyebilirsiniz. Sabah kahvaltınızı yapabilirsiniz. Tekrardan salona gelelim. Gerçekten benim gözümü çok dolduruyor. Hep böyle istemiştim. Gerçekten de ben büyük salonlu evleri çok seviyorum. Hep böyle büyük salonlu evlere sunum yapmak istiyordum. Sizlere anlatmak istiyordum. Şansımıza da buranın oldukça geniş, büyük kullanım alanları var. Salon zaten tamamıyla yani bir villada, bir malikanede bence salon zaten böyle olmalı. Ve baktığınız zaman önünüzden full bir deniz manzarası olmalı. Yani açıkçası burası bütün beklentilerinizi karşılıyor diye düşünüyorum. Bu katımızda bir yatak odamız var. Hemen içeriye girelim. Kısaca burayı anlatmaya çalışacağım. Çünkü burada şu an eşyalar var. Ev sahibinin eşyaları olduğu için hızlı bir şekilde anlatıp çıkmaya çalışacağım. Bu bölümümüzde bir yatağımız var. Ve burada yataktan sabah uyandığınız zaman da buradan deniz manzarasını görebiliyorsunuz. Aynı yan tarafta salondaki gibi bir deniz manzaramız mevcut. Bu bölümümüzde bir makyaj aynamız ve makyaj masamız var. Karşı tarafında bir tuvaletimiz ve bir duş yerimiz var. Hilton lavabomuz bu bölümde. Karşı tarafında bir gömme rezervuarlı tuvaleti ve yan tarafında ise bir duşakabinimiz bulunuyor. Tam karşı tarafında ise aynalı bir giyinme dolabımız bulunuyor. Şimdi yavaş yavaş üst katımıza doğru çıkacağız. Bu muhteşem malikanemizin üst katını tanıyacağız. Acaba hangisinden çıksam? Sağdan mı çıksam, soldan mı çıksam? Deniz Hanım sizce hangisinden çıkalım? Sol taraftan. Tamam. Sol taraftan o zaman ikinci katımıza doğru çıkıyoruz. Ve gerçekten de yani ben bu villayı anlatırken o kadar çok mutlu oluyorum ki şu anda. Eminim sizler de bu videoyu izlerken çok severek, keyif alarak izlediğinizi düşünüyorum. Bu bölümümüze geldiğimiz zaman bir galeri boşluğumuz var. Oldukça büyük bir galeri boşluğumuz var. Ve görebiliyorsunuz burada yukarıda çok büyük bir tepsisi var. Büyük bir avizemiz var. Ve üzerinde bir sürü ışıklandırmamız var. Buradaki korkuluklarla beraber buraya çok güzel bir uyum sağladığını düşünüyorum. Sol tarafından buradan başlıyor ve ileriye kadar komple burada büyük bir cam giydirmemiz var. Ve evin ilk giriş kısmını buradan görebiliyoruz. Burada da böyle gün içerisinde oturup burada dinlenebilirsiniz, keyif yapabilirsiniz. Açıkçası şu alan o kadar görkemli ve güzel görünüyor ki beni mest etti şu anda. Tabii biraz da yorulduk şu anda. Çünkü villa çok büyük. Bunun öncesinde çekim yapmıştık, ek görüntüler almıştık. Şimdi karşı tarafında yatak odalarımız var. Bu katımızda toplamda 3 tane yatak odamız var. Burada büyük bir koridorumuz var ve 3 tane yatak odamız var. Hemen birinci yatak odamıza içerisine giriyoruz. Ve içerisine girer girmez tam karşımda bir yatağımız var. Sabahları uyandığınızda buradan denizi görebiliyorsunuz. Burada yatak başlığımız bu bölümde yer almış. Hemen karşı tarafta gün içerisinde dinlenebileceğiniz bir yerimiz var. Ve burada pencerelerimiz oval olarak düşünülmüş. Tam karşı tarafında bu bölümümüzde bir makyaj masamız var. Hemen diğer tarafa geçtiğim zaman da burada bir Hilton lavabomuz var. Karşı tarafta gömme rezervuar tuvaleti ve yan tarafında ise bu bölümde bir duşakabinimiz var. Ve burada yağmurlama yukarıdan tepeden olarak düşünülmüş. Ve burada sol tarafıma geldiğim zaman da ne var burada? Burada bir çocuk odamız var. Hemen bakalım. Bunu da ilk defa görüyoruz. Bu bölümümüzde tek kişilik bir yatağımız var. Sağ tarafıma baktığım zaman burada da mini bir giyinme dolabımız var. Açıkçası çok ama çok mantıklı olduğunu da düşünüyorum. Tabii siz eğer ki çocuğunuz yoksa burayı bir komple büyük bir giyinme odası olarak da
tercih edebilirsiniz. Karşı tarafımızda balkonumuz var. Yan taraftan çıkmak istiyorum çünkü yan odamızın da aynı şekilde balkonu aynı yere çıkıyor. Bu odamıza geldiğimiz zaman sağ tarafında oldukça büyük bir giyinme dolabımız var. Hemen karşı tarafında inverter Samsung bir klimamız var. Yatağımız burada oval olarak düşünülmüş. Yerlerde aynı alt kattaki gibi seramik düşünülmüş. Ve hemen karşı tarafında şeffaf bir burada camımız var. İçeriye girdiğimiz zaman tam karşımda siyah bir Hilton lavabomuz bizi karşılıyor. Tam karşı tarafında bir duşakabinimiz var. Camlı olarak düşünülmüş. Hemen bakalım burada. İçeriye girdiğimizde bu bölümde bir duşumuz var. Ve su gideri burada yerde oldukça büyük bırakılmış. Şampuanlarınızı buraya bırakabilirsiniz. Bunun içinde yer oluşturulmuş. Ve buradan ne var burada? Burada jacuzzi'miz var. Ve çok güzel bir manzaramız var. Ön tarafımızı balkonu görebiliyoruz. Muz ağaçlarını görebiliyoruz. Şehir manzarası, deniz manzarasıyla birlikte Yunanistan, Samos adalarını da buradan jacuzzi'den görebilmek mümkün. Şimdi ön tarafımızda bir balkonumuz var. Oldukça büyük bir balkonumuz var. Orayı size kısaca tanıtmak istiyorum ve şunu söylemek istiyorum. Dışarıya çıkar çıkmaz çok güzel bir esinti aldığımı söylemek istiyorum size. Hemen ön tarafımda Deniz Hanım bize göstersin. Burada çok güzel büyük bir havuzumuz var. Tabii bu tür havuzlara çok alışkın değiliz. Hele ki özel havuzlu evlerde bunu hiç görmedik. Hatta yarısını bile, çeyreğini bile hiç görmemiştik. Bu kadar büyük havuzu görmek de beni gerçekten mutlu etti, beni mest etti. Karşı tarafında peyzaj alanımızı görebiliyoruz ve buradan biraz önce söylediğim gibi çok güzel bir deniz manzarası bizleri karşılıyor. Yan tarafta bir yatak odamız daha var. Şimdi oraya doğru geçiyoruz. Biraz önce de söylemiştim size. Bu malikanemizin dış cephesinde kamera sistemimiz var. Ve burada neyimiz var? Yedek su tankımız var. Ve sular kesilse bile siz bundan etkilenmiyorsunuz. Hatta size bir şey daha söylemek istiyorum. Ev sahibimiz önümüzdeki ay buraya çatıya 20 kW elektrik üreten güneş enerjisi paneli taktıracak. Ve kendi elektriğini de böylelikle kendisi üretmiş olacak. Çünkü büyük bir yer olduğu için elektrik maliyeti de yüksek olabilir. Şimdi diğer yatak odamıza geldik. Bu yatak odamızda da aynı diğerlerindeki gibi sabahları uyandığınızda buradan bu manzaraya hakimsiniz. Yani gözünüzü açtığınız zaman kafanızı yastıktan kaldırmadan denizi görebiliyorsunuz. Bu bölümümüze baktığımız zaman bir tuvalet ve duş alanımız bu bölümde yer alıyor. Yan tarafımıza bakalım. Yan tarafımızda da aynı diğer taraftaki odamızdaki gibi bir çocuk odamız var burada. Yani oldukça büyük kullanım alanlarına sahip olan burada çok fazla geniş alanlarımız var. Hemen karşı tarafında bu bölümümüzde de neyimiz var? Bir dinlenme koltuğumuz var. Hemen bu şekilde biraz yorulduk, dinlenmiş olalım. Gerçekten de ben burayı çok sevdim. Ve burada yatak başlığı da sarı olarak düşünülmüş. Perdeler de aynı şekilde. Dinlenme koltuğu da bu bölümümüzde sarı olarak düşünülmüş. Ve ön tarafımızda yine aynı diğerleri gibi neyimiz var? Balkonumuz var. Balkonlar da manzaradan etkilenmemek için, manzara kapanmasın diye cam olarak düşünülmüş. Tabii buranın akşam görüntülerinin çok güzel olacağını biliyorum ve bu görüntüleri çekip sizlerle paylaşacağız. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi en alt katımıza iniyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz? En alt katımıza iniyoruz. En alt katımızda da oldukça güzel kullanım alanına sahip olan odalarımız var, mutfağımız var. Yani birçok şeyimiz var. Kısaca hemen sizlere anlatmaya çalışacağım. Hemen şurada bir bölümümüz var. Tabii çok detaya girmeden bir kapımız var. Oldukça büyük bir alan ve orada fazlalık eşyalarınızı depolayabileceğiniz bir yerimiz var. Hemen bu bölümümüze geldiğimizde burada 2 tane tek kişilik yatağımız var. Karşı tarafta küçük dolaplarımız konumlandırılmış. Bu bölümde yerlerde 60'a 120 seramik düşünülmüş ve buradan nereye geldik? Salonumuza geldik. Yani bahçe katında salonumuzdayız. Sağ tarafıma baktığımda 2 tane yatak odamız var. Hemen bunları kısaca inceleyelim. Sol tarafımda bir tane daha yatak odamız var. Hemen karşıma geldiğim zaman bu bölümde yine üst katta olduğu gibi yuvarlak bir yatak tercih edilmiş ve en alt katta olmamıza rağmen yine buradan da çok güzel bir deniz manzarası bizleri karşılıyor. Tabi burada biraz daha havuzda bir bütünsünüz. Havuz çünkü tam yanınızda. Burada asma bir tavan oluşturulmuş. Karşı tarafında bir giyinme dolabımız var. Klimamız hemen sol üstte
Ve burada bu odanın içerisinde neyimiz var? Bir tuvaletimiz var. Hemen ona da kısaca birlikte bakalım. Oldukça büyük kullanım alanına sahip olan bir burada duş yerimiz var. Yan tarafında tuvaletimiz ve bu bölümde de bir Hilton lavabomuz var. Aynanın içerisindeki led detayını da sizlere vermek istedim. Kapılarımız beyaz olarak düşünülmüş. Hemen buradan çıktığım zaman sol tarafımda bir tuvaletimiz, bir duşumuz ve bir Hilton lavabomuz daha mevcut. Ve burada da yine aynı şekilde led detayımız var. Karşı tarafımda bir yatak odamız daha var bu bölümümüzde. İçeride yine 2 tane tek kişilik burada yatağımız mevcut. Tam karşımda bir giyinme dolabımız ve yukarıda da klimamız bu bölümde yer alıyor. Sabahları buradan uyandığınızda da hem havuzu hem çimleri, yeşil peyzajı ve buradan denizle birlikte Samos adalarında görebiliyorsunuz. Tam burada bu bölümümüzde oldukça geniş, büyük bir salon var. Açıkçası biliyorsunuz diğer paylaşmış olduğum villaları da biliyorsunuz. Yani onların salonundan bile buradaki ikinci salon daha büyük. Oldukça ferah, oldukça büyük ve kullanışlı. Hatta mutfağı bile diğer villalardan büyük olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Şuradan başlıyor. Tabi burada da yine aynı şekilde Franke marka fırın mikrodalgamız bu bölümde yer alıyor. Yan tarafında buzdolabımız. Tabi burada da tasarımı farklı olan bir dolabımız var. Hemen sizlere göstermeye çalışalım. Burada da hemen bakıyorum Bloom marka asansörler düşünülmüş. Tezgahımız siyah olarak değerlendirilmiş. Üst tarafta tezgahımız açık renklerde kullanılmıştı. Bu bölümümüzde bir evyemiz var. Ve yukarıda da vardı. Hemen şu detayları da sizlere vermek istiyorum. Üst katta da vardı. Açıkçası çok fazla detay var. Ev de çok büyük olduğu için biraz hızlı bir şekilde sizlere gezdirmeye çalışıyorum. 2 tane prizimiz bu bölümde yer alıyor. Burada anahtarımız var. Lambaları açabiliyorsunuz. Ve yine tam karşı tarafında da bu bölümümüzde de 3 tane daha prizimiz mevcut. Ön tarafta bir teras alanımız var. Terasa geçmeden önce bu bölümümüzde bir yatak odamız var. Yatak odamızda sizlere göstermek istiyorum. Burada da yine yuvarlak bir yatak düşünülmüş. Sol tarafında makyaj aynamız ve masası var. Karşı tarafında bir dolabımız var. Aynalı olarak düşünülmüş dolabımız. Ve ön tarafımızda da terasımız, havuz alanımız var. Tabii bu odamızdan deniz görmüyor ama bu evin hemen hemen her yerinden neredeyse deniz görüyor. Tam karşı tarafında yine bir tuvalet banyomuz var. Yine led detayını size vermek istiyorum. Hilton lavabomuz bu bölümde. Gömme rezervuar tuvaletimiz karşıda vitrin olarak düşünülmüş. Burada bir duş yerimiz mevcut. Karşı tarafta da bir havalandırmamız da bu bölümde yer alıyor. Biraz önce tabii sizlere söylemeyi unuttuğum bir şey var. Burada kapalı havuz vardı. Kapalı havuzu birlikte gezdik, dolaştık ve kapalı havuzumuzda ısıtma sistemi var. Yani kış aylarında bile havuzu kullanmak isterseniz kapalı havuzu ısıtabiliyorsunuz. Böyle bir sistemimiz var ve kışın bile kapalı havuzu kullanabiliyorsunuz. Bugün nereye gezdik? Bugün 10 tane yatak odası bulunan, 2 tane salonu, 2 tane mutfağı bulunan çok büyük, devasal bir malikanemizi gezdik. Ve burada hem açık havuzumuz, 350 metrekare havuzumuz ve aynı zamanda kapalı havuzumuz, hamam, sauna, her şey vardı. Ve tam karşı tarafında şurada bir kapak görüyorsunuz. Burada 40 tonluk bir su depolama yerimiz var. Ve bahçede otomatik sulama sistemimiz var. Ev sahibimizin çatıya güneş enerjisi panelleri taktıracağını zaten sizlere söylemiştim. Buradan denize mesafemiz de 2300 metre mesafede bulunuyor. Sizin de böyle güzel malikaneniz varsa ya da güzel villanız varsa açıklama kısmına bırakmış olduğum formu doldurarak bizlere ulaşabilirsiniz. Biz de değerlendirmesini yapıp sizlere geri dönüşümüzü yapacağız ve böyle güzel yerlerin çekimlerini yapmak da bizleri mutlu ediyor. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu çekimlerden hiçbir şekilde ücret talep etmiyoruz. Siz de villanızı tanıtmak istiyorsanız bizleri arayabilirsiniz. Şimdi havuz başına geldik ve yavaş yavaş vedamızı yapacağız. Bugün çok güzel bir malikanedeydik ve ben burada çok keyif aldım. Eminim ki sizler de keyif aldığınızı düşünüyorum. Bizlere destek olmak için lütfen videomuzu paylaş butonundan WhatsApp durumlarınızda, Facebook'ta, Instagram'da ve sevdiklerinize gönderebilirsiniz. Kanalımıza abone olursanız bizi de çok mutlu edersiniz. Bu villamızı görmek için de bizimle randevu oluşturmanız gerekiyor. Bu villamız yetki portföyümüzde ve biraz önce söylemiştim. Kuşadası'nda ilk ve son olarak bu villayı biz çektik. Bu villayı görmek için bizi telefon numaralarımızdan arayabilirsiniz. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın, sağlıcakla kalın.